Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel çantamızın tarifini vereceğim. Bu arada lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu güzel çanta tariflerimin devam etmesi için. Çantamıza 220 gram K-tip kullandım ve ahşap yuvarlak bir sap tercih ettim. Ama siz isterseniz bu sapın her yerini de örebilirsiniz ya da farklı saplar da kullanabilirsiniz. Çantamızı örerken beraber örüyorum askının bu kısmını da. Videonun içinde hepsini paylaştım. Siz eğer yuvarlak bir askı değil de çapraz askı ya da kol çantası gibi bir şey düşünürseniz farklı saplar da kullanabilirsiniz. Evet, çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamızın ilk parçasını ben bu şekilde örmüştüm. Şimdi sizinle aynı parçadan bir tane daha öreceğiz ve iki parçadan oluşuyor çantamızın önü ve arkası. Araya da 12 sık iğneden oluşan bir körük öreceğiz ve daha sonra ekleyeceğiz önünü ve arkasını ona. Bu ortamızdaki fıstıklarla başlıyoruz örmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstığımız var. Aralarda 2 tane zincir çekiyoruz. Evet, bu şekilde örmeye başlayalım. 3.50 milim tığla örüyorum ben. 3.50 milim. Bu 3'ümüz silinmiş. Ve kalıp iple örüyorum çantamızı. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Bu arada siz isterseniz sapını ahşap kullanmayabilirsiniz. Çantamızı bu şekilde bitirip istediğiniz askıyı kullanabilirsiniz. Uzun bir askı da olabilir, kısa bir askı da olabilir. Sizin zevkinize kalmış. Daha çok askı işi. Şu şekilde sihirli halkamızı yapalım. Şöyle geniş bir sihirli halka olsun. Bu iki ipi tutuyoruz. Elimizden çıkmasın. Şimdi bu ipimizi buraya sabitleyelim bir zincirle. Ve şu şekilde genişletelim ilmeğimizi biraz. Üstüne doluyoruz. 1, 2, 3, 4. Dörtlü ilmeklerden oluşan fıstıklar yapacağız buraya. Bir kapatma zinciriyle beraber 2 tane zincir çekmiş oluyoruz. Bir kapattık, bir zincir çektik araya. Doluyoruz. Ve yine bu sihirli halkamızın içine bu şekilde batıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi yine geniş geniş tığımıza doladık. Bu şekilde. Şimdi buradaki bütün ilmeklerin hepsini bir seferde bu şekilde çıkaracağız. Ve buraya sabitliyoruz. İpimizi 1, 2 tane zincir çekmiş oluyoruz bu sabitleme ile beraber. Şimdi bir tane daha göstereyim. Tığımıza doladık. Yine sihirli halkamızın içinden bu şekilde bol olacak şekilde ilmekler alacağız. 4 tane bu işlemi tekrarlıyoruz. Sarıyoruz. İlmek takıyoruz. 2. Sarıyoruz. İlmek takıyoruz. 3. Sarıyoruz. İlmek takıyoruz. 4. 4 tane ilmek oluyor. Ve bu şekilde 1, 2. Bu şekilde kapatıyoruz. 2 zincir çekmiş oluyoruz yani. Evet, fıstıklarımızı böyle dörderli ilmekler halinde 8 tane olana kadar örüp gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane dörderli fıstıklarımızı yapıp geldik. Yine burada aynı işlemi yaptık. Bir kapattık, bir zincir çektik. 2 zincir olmuş oldu. Ve bu sihirli halkamızın ilk başlangıçta bırakmış olduğumuz uzun ipinden çekiştirerek bu ortamızı sıkmaya çalışıyoruz. Ne kadar küçük olursa o kadar iyi olur. Ama siz de ben gibi eğer kağıt iple örüyorsanız aşırı çok fazla çekiştirmeyin. Çünkü kağıt ip biliyorsunuz kağıt olduğu için yırtılıp kopabiliyor. Daha sonra bu ipimizi içinden yürüterek döndüre döndüre bu fıstıkların içinden yürüterek kaybedip keseceğim. Ve şimdi 2 tane zincirimiz var. Bir sıraya çıkacağız. Evet, burada bu şekilde batıyoruz. İlk fıstığımızın tepesine batalım ve bir sık iğne yapıyoruz buraya. Şimdi yine bu geriye batarak oluşturacağız fıstıklarımızı. Bu şekilde bollaştıralım. 1,
2, 3, 4. Yine dörtlü fıstığımızı yaptık. Kapatıyoruz. 1, 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Altta olduğu gibi. Şimdi bu aralarda 8 tane köşemiz olacak bizim. Ve 8 tane köşemizi oluştururken bu alttakini aynısını bu aralarda uygulayacağız. Ama ben başlangıcın bu ortada kalmasını istediğim için fıstığın birisini şimdi yaptım. Birisini sıramız biterken buraya yapacağım, bu boşluğa. Köşelerimizi oluşturmak için ikişerli fıstıklar yapacağız her araya şimdi. 1-2 tane zincirimizi çektik. Bu şekilde önümüzdeki boşluğa, buradaki alttaki zincir boşluğuna batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve dörtlü fıstıklarımızı yapıyoruz. Alttaki gibi bu şekilde kapatalım. 1, 2 tane zincirimizi yine çekelim. Aynı altta yaptığımız gibi. Şimdi köşeler oluşması için aynı boşluğun içine bir tane daha dörtlü fıstık yapacağız. Bu şekilde doladık ve aynı boşluğa 1, 2, 3, dörtlü bir fıstığımızı yaptık yine ve bu şekilde kapattık. Yine aralarda 2 tane zincir. Evet, şimdi diğer boşluğumuza geçiyoruz önümüzdeki. Bu şekilde hepsine ikişer tane fıstık yapacağız. Ama buna biterken bir tane daha yapacağız. Şimdi yine bu boşluğa batalım. 1, 2, 3, 4. Dörtlü fıstığımızı yaptık. Hepsini bir seferde çıkardık. Biz 2 zincir çektik. Birisi bağlama zinciri. Evet, şimdi yine aynı boşluğun içine 1, 2, 3, 4 tane ilmek çıkardık. Hepsini bir seferde ördük. 1, 2 tane zincirimizi çektik. Evet, bu işlemimizi tekrarlayacağız bu sırada. Sadece aralarda 2 zincir çekiyoruz. Kapatma zinciriyle beraber. Ve her boşluğun içine ikişer tane fıstık yapıyoruz. Buralarda olduğu gibi. Buna da biterken yapıyoruz. Evet. Şimdi bu şekilde ikişerli fıstıklarımızı aralara birer ikişer zincir çekerek sıranın sonuna kadar örüp gelelim. Şimdi bu şekilde ikişerli fıstıklarımızı yaptık. Aralarda ikişer zincir çekerek yine sıra başımıza kadar geldik. Şimdi bu ilk başta bir tane fıstık yapmıştık. Ama bu sırada hepsine köşeleri oluşturmak için ikişer tane yapıyorduk. Ve şimdi yine bu boşluğa burada 2 fıstık olması için bir fıstık daha yapacağız. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 ilmekten oluşan fıstığımızı yaptık. Bu şekilde hepsini bir çıkardık ve 2 tane yine zincirimizi çektik. Şimdi burada yine birinci fıstığımızın tepesine batıyoruz. Ve buraya bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu şekilde yine genişletelim ilmeğimizi. Fıstığımızı oluşturmak için yine aynı fıstık yaptığımız boşluğa birleştirme yerine geriye doğru bu şekilde batıyoruz. 2, 3, 4 tane ilmeğimizi çıkardık. Hepsini bir seferde kapattık ve 2 tane zincirimizi çektik yine. Şimdi bir üst sırada artık arttırmaya geçeceğiz. Bu şekilde doluyoruz. Ve bu köşelerden hariç oluşan bu aralardaki zincir boşluklarımız var. Bu ikili olanlar değil. Bu boş olanlar. Şimdi oralara ikişerli fıstıklar yapacağız. Üstüne doladık. Boşluğa battık. 1. Tekrar boşluğa batıyoruz. 2. İkili fıstığımızı bu şekilde kapatıyoruz. Ve yine 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Evet, şimdi ikili fıstığımızın olduğu boşluktayız. Buraya yine bu altta yaptığımız aynı şeyi yapacağız. 2 tane fıstık yapacağız. Dörtlü. 2 tane zincirimizi çekip tığımıza doladık. Şimdi bu fıstıklarımızın arasına batıyoruz. 1,
2, 3, 4. Evet, 4 kez doladık ve bu şekilde hepsini bir seferde çıkardık. Şimdi 1, 2 zincirimizi çektik. Yine altta olduğu gibi. Şimdi bu boşluğa tekrar aynı fıstıktan yapacağız. Köşeler oluşsun diye. Evet, doluyoruz. Aynı boşluğun içine batıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 sefer doladık. Hepsini bir seferde çektik ve 1, 2 tane zincirimizi yapıyoruz. Şimdi tığımızı doladık. Tekrar bu fıstıklarımızı ördüğümüz boşluğa, ördüğümüz araya değil, bu boş geçtiğimiz aralara yine buradaki gibi ikili fıstık yapacağız. Evet, yani önümüzdeki boşluğa batıyoruz ve bu şekilde tekrar doluyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz ve ikili fıstığımızı kapatıyoruz. Ve yine 1-2 tane zincirimizi çekelim. Şimdi tekrar dolayalım. Burayı da anlatayım. Yine buradaki fıstık boşluğundayız. Buraya 1, 2, 3, 4. 4 sefer ördüğümüz fıstıktan yapıyoruz. 1, 2 zincirimizi çektik. Tekrar aynı boşluğa 1, 2, 3, 4. Dörtlü fıstığımızı yaptık. Bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar 2 tane zincirimizi çekelim. Ve yine bu önümüzdeki boşluğa 1, 2 kez doladığımız fıstıktan yaptık ve 2 zincirimizi çektik. Evet, bu sıramızda bu şekilde oluşuyor. Aynı bu hizalara, altta yapmış olduğumuz fıstıkların hizasına bitene kadar bu şekilde ikili trabzanlarımızı aynı şekilde yapıyoruz. Bu aralarda oluşan boşluklardan arttırmaya başlıyoruz. Bu gösterdiğim işlemi dönüşümlü olarak burada tekrarlayalım. 8 tane köşemiz var biliyorsunuz. Buraya kadar aynı şekilde örüp gelelim. Evet, bu sıramızı örüp geldim. İkişer tane fıstıklarımızın arasına birer tane arttırmalarımızı yaptık. Ve bu bağlama yerine kadar geldik. Şimdi burada yine bu boşluğa iki ilmekten oluşan bir fıstığımızı yaptık. Ve 2 tane zincirimizi çektik. Yine tığımıza doladık ve bu başlangıçtaki fıstığımızın 2 tane olması gerekiyordu. Onun için buraya 1, 2, 3, 4. 4 kez de çekilen ilmeklerden oluşan bir fıstık yaptık. Ve 2 zincirimizi çektik yine. Şimdi bu fıstık tepemize batarak buraya yine sık iğnemizi yapalım. Şimdi ilmeğimizi genişletiyoruz. Ve yine bu şekilde geriye doğru bir dörtlü fıstık yapacağız. 1, 2 olmuş oldu üstündekiyle. 2, 3, 4. Dörtlü fıstığımızı yaptık, kapattık. 2 zincirimizi çektik ve buraya bir fıstık yapıyoruz ve bitişte biliyorsunuz bir fıstık daha yapıp ikişerleyeceğiz burayı. Şimdi bu önümüzdeki boşluğa altta ikili yapmış olduğumuz fıstığı bir sağına bir soluna olacak şekilde yine ikişerli fıstık yapacağız, 2 tane. 2 tane zincirimizi çektik. Bu önümüzdeki boşluğa batıyoruz. 1 ve tekrar aynı boşluktan bir tane daha ilmek çıkarıyoruz. 2. İkili fıstığımızı kapatıyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve bu önümüzdeki boşluğa fıstığın diğer tarafına bu şekilde batıyoruz. Yine 1, 2 kezden ikili ilmeklerden oluşan, şu tekrar göstereyim, tığımdan çıktı. 1, 2. Evet, 2 kez de oluşan bir fıstığımızı yine yaptık. 2 zincirimizi çektik. Şimdi bu köşelerde biliyorsunuz 8 tane köşemiz var. Hepsinde ikişerli fıstıklar yapacağız. 1, 2, 3, 4.
Evet, 4 ilmekten oluşan fıstığımızı kapattık. Yine 2 tane zincirimizi çektik. Ve tığımıza doladık. Yine aynı boşluğun içine bir dörtlü fıstık daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi kapatıyoruz fıstığımızı yine ve bir iki zincirimizi çektik. Şimdi bu önümüzdeki boşluğa bu şekilde batalım. 1, tekrar batıyoruz. 2. Bu boşluklara ikili fıstık yapıyoruz. Yine 1, 2 zincir çekerek ve diğer bu önümüzdeki boşluğa batıyoruz. 1, tekrar aynı boşluğa 2. Bu şekilde yine ikili fıstığımızı da buraya yapıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi yine bu fıstıklarımızın arasında dörtlü fıstıklarımızı yapalım. 1, 2, 3, 4. Evet, kapatıyoruz. 1, 2 zincirimizi çektik. Yine aynı boşluğa bir dörtlü fıstık daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, hepsini bir seferde yine çekiyoruz. Ve 2 zincirle kapatıyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. 2 fıstık, 2 tane dörtlü fıstık, 2 tane ikili fıstık olacak şekilde. Tabii ki köşelerdekiler dörtlü fıstık, aralardakiler ikili fıstık, arttırma fıstıklarımız bu şekilde örülüyor. Şimdi bu sıramızı bu anlattığım şekilde öreceğiz. Yine burayı aynı şekilde bağlayacağız. Bir fıstık daha yapıyoruz ve bağlıyoruz. Üst sıraya çıkıyoruz yine aynı fıstığın içinden. Şimdi ben bir üst sıraları anlatmayacağım. Tekrar dönüp gelip burada birleştirdikten sonra buraya dörtlü fıstığımızı yaptıktan sonra burası gibi yine buna 1, 2, 3 tane ikili fıstık yapacağız. Ve burada yine köşemizi oluşturacağız. Aynı şekilde değişen hiçbir işlem yok burada. Çantamız bitene kadar bu köşelerde 4 ilmekten oluşan 2 tane fıstık yapıyoruz sadece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşemiz olacak. Aralarda sürekli bu boşluklara arttırma yapacağız. 2'şer ilmekten oluşan fıstıklarla. Evet, şimdi bir üst sırada 1, 2, 3 tane yapacağız. Diğer sırada 4'e çıkacak buradaki ikili fıstıklarımız. Ve bir üst sırada da 5'e çıkacak buradaki fıstıklarımız. Her sırada birer tane, bu aralarda fıstığımız artacak. Evet, ben 5 fıstık olana kadar örüp geleceğim. 5 fıstık olan sıramızı da bitirdikten sonra görüşelim tekrar. Şimdi bu şekilde aralara ikişerli fıstıklarımızı yaparak arttırmamıza devam edelim. Bu köşelerimiz aynı. Dörderli 2 fıstıktan oluşuyor. Bir üst sırada 3 fıstık, 4 fıstık, 5 fıstık olarak ilerleyecek arttırmamız. Bu şekilde örelim. Bittikten sonra görüşelim. Evet, aralarda 5 tane ikili fıstık oluşana kadar arttırmalarımızı yaptık. Yine bu 8 tane olan dörderli fıstıklarımızı da bu şekilde devam ettirdik. Evet, bu boyuta ulaşana kadar örüp geldik. Şimdi burada isterseniz ölçüsünü vereyim ben. Evet. Bu parçamızın eninin ölçüsü 24 santim oldu. Şimdi 24 santim olana kadar genişletmemizi yaptım. Şimdi bunu çantamızın ölçüsünü vereyim. Onu da vermemiştim ilk başta. 29 santim bu parçamızın eni. Bittiğinde yani parçamız 29 santim oluyor. 24 santim olana kadar genişletmemizi yaptık. Şimdi burada askımızın boşluğunu oluşturmamız için bu şekilde buraya askımız gelecek. Onun için 2 sırada bu arayı örmeden devam edeceğiz. Dönerek öreceğiz yani bir sıra. O sıramıza geçelim. Bu şekilde yine eklememizi yaptık. Aynı bu fıstığımızı ördük ve burada bir zincir çekip bir tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada döndürüyoruz modelimizi. Buradan ilerlemeyeceğiz. Çünkü burada boşluk oluşması lazım. 2 sıra.
Bu şekilde çevirdik modelimizi. Ve şimdi burada fıstığımızı oluşturacağız. Bu şekilde genişletiyoruz ilmeğimizi. 1 2 3 4. Yine dörtlü fıstığımızı yapacağız. Bu şekilde kapatıyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı boşluğun içine bu sefer bir fıstık daha yapacağız dörtlü. 1 2 3 4 tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi hepsini bir seferde örüyoruz. 2 tane zincirimizi çekelim. 1 2. Şimdi burada yine önümüzdeki boşluğa ikili fıstık yapacağız. 1 2. Evet, 2 kez çıkardık. İkisini bir topluyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi bir sonraki boşluğa yine bu şekilde alt sıralarda da aynı şekilde arttırmamızı yapmıştık. Bir ikili fıstığımızı yapıyoruz, kapatıyoruz ve yine 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerleyecek. Bütün bu aralara ikili fıstıklarımızı yapacağız. Bu aralara alt sırada 1 2 3 4 5 taneydi bu ikili fıstığımız. Bu sırada 6 tane olacak. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde buraya gelince yine buradaki gibi dörderli fıstıklarımızı yapıyoruz, aynı şeyi, ve ikili fıstıklarımızı yine 6 tane bu aralara yapacağız. Daha sonra her köşede aynı işlemi tekrarlayacağız. Değişen bir şey olmayacak. Buraya kadar öreceğiz. Bu aramız boş kalacak. Şimdi buraya kadar örüp gelelim, aynı şekilde 6 tane ikişerli fıstığımızı yapalım ve 4'er tane 2 tane fıstığımızı bu köşelerimize uygulayalım. Ve buraya kadar örüp gelelim. Şimdi buraya kadar örüp geldik. Burada başlamıştık. Ve aralara 6 tane fıstıklarımızı yaparak bu şekilde buraya kadar örüp geldik. Bu aramıza askımız takılacağı için şimdi bu arayı örmeyeceğiz. Bu şekilde bırakıyoruz. Ve tekrar geriye döneceğiz. Bir sıra daha döndürelim modelimizi. Şimdi yine buraya dörtlü fıstığımızı yapalım. 1 2 3 4. Kapatıyoruz. 2 zincirimizi çekelim. Tekrar aynı boşluğun içine bir dörtlü fıstık daha yapıyorduk köşelerde. 1 2 3 4. Kapatıyoruz fıstığımızı. Yine 2 tane zincirimizi çekelim. Ve şimdi bu sırada yine boşluklara ikişerli fıstıklarımızı yapacağız. 1 2. Kapatıyoruz. 2 zincirimizi çekelim. Ve sıradaki boşluğa yine bu şekilde bir ikili fıstığımızı yapalım. 1 2 zincirimizi çekiyoruz. Evet, bu şekilde şimdi altta 1 2 3 4 5 6 taneydi fıstığımız. Bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 tane olacak fıstığımız. 7 tane bu şekilde fıstıklarımızı yaptıktan sonra yine burada altta uyguladığımız işlemin aynısını buraya da yapıyoruz ve bu şekilde öreceğiz yine sıra başına kadar. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, 2 sıra şimdi bu 5 tane yapmış olduğumuz fıstıktan sonra 2 sıra daha örüp geldik döne döne. Ve 7 tane fıstığımız var bu son yaptığımız sırada. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bu şekildeyken ölçüsünü vereyim ben. Evet, bu şekildeyken ölçüsü 28 santim oldu. Şu köşe olan yerlerden ölçseydik daha uzun olacaktı. Bu şekilde 30 santime yakın oluyor. Şu düz yerlerden ölçünce 28 santim oldu. Şimdi burada bir sıra sık iğne gideceğiz. Bu şekilde askımızı buraya tutturmak için sapımızı. Şimdi bir zincir çektim ben burada en sonda bu fıstığımızı oluşturduktan sonra
Bir sabitledim. Bir tane de zincir çektim. Yine bu aralarda olduğu gibi yine aynı şeyi yaptım yani. Bu fıstığımızın yan tarafındaki ilmeklerden şu şekilde 2 tanesini takalım. Ve buraya bir sık iğne yapalım. Şimdi tekrar aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapalım. Ve alttaki fıstığa yine bu şekilde 2 tanesini takarak kanatlarının bir sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde takalım. Bir önden bir arkadan bir tane daha aynı boşluğa 2 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bu alttaki yapmış olduğumuz 2 tane zincir boşluğuna geçiyoruz. Fıstıktan sonra buraya 2 tane sık iğnemizi yapalım. Bir, aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyoruz. 2 ve diğer sıradaki boşluğa da 2 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2. Evet, her boşluğa 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Diğer kenara kadar göstereyim ben size. Evet, bu aralara hepsine 2'şer tane sık iğnemizi yapalım. Şurada nasıl çıktığımı da göstereyim fıstıklara. Evet, burada yine fıstığımızın yanındaki ilmeklerden takıyoruz tığımıza ve 2 tane aynı boşluğa sık iğnemizi yapalım. Ve şimdi diğer fıstığımıza geçelim. Bu şekilde takıyoruz ve yine 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz bu fıstığa da. Şimdi bu fıstığımızın tepesine değil, buradaki boşluğa yine 2 tane sık iğnemizi yapalım. Evet, her boşluğa yine 2'şer tane sık iğne yapacağız. Bütün sıra boyunca burada farklı bir işlem yok. Her boşluğa 2 tane sık iğne yapacağız. Evet, bu şekilde. Bütün etrafı boyunca modelimizin, motifimizin, çantamızın burada başladık sık iğnelere. Bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Şimdi burayı bir sıra boyunca bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Buraya kadar ve burada görüşürüz. Evet, bir sıra boyunca sık iğnemizi yapıp geldim. Hepsine 2'şer tane her boşluğa sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada ilk başta yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine bu şekilde batalım. Ve şimdi burada diğer askımızın diğer yanına kadar sadece bu boşluğa buraya gelene kadar kaydırma yapacağız. Hepsine birer tane kaydırma yapalım. Bu şekilde alıyoruz ve içinden çıkartıyoruz. Tekrar bu şekilde batıyoruz ve bu şekilde içinden çıkarıyoruz. Yani kaydırma yapıyoruz. Bütün sık iğnelere birer tane, yani bu karşıya kadar çantanın alt taraflarını dönmeyeceğiz. Oralar sık iğnesi kalacak. Sadece bu ağız kısmına, sapı ekleyeceğimiz yere bu şekilde kaydırmalar yapacağız. Evet, bu şekilde kaydırmamızı yapalım. Evet, buraya gelene kadar bütün sık iğnelerimize birer tane kaydırmamızı yapalım. Evet, hepsine birer tane kaydırmamızı yaptım bu kenara gelene kadar. Şimdi burada birinci sık iğnemize de üste çıkarken yaptığımız birinci sık iğnemize de bir kaydırmamızı yapalım. Ve çeviriyoruz. Şimdi bu şekilde çantamızın iç yüzünü. Bir tane zincirimizi çekelim ve dönelim. Şimdi askımızı ekleyeceğiz buraya. Evet, şimdi önümüzdeki sık iğne, şu yapmış olduğumuz kaydırmanın iç yüzünde bulunan sık iğne tepelerimiz vardı. O sık iğne tepelerinden bu şekilde batacağız. Ve bu askımızı da beraber öreceğiz. Şöyle bakayım neresi daha düzgün. Ve şu şekilde takalım.
Burası tersiydi. Şöyle yapacağız. Biz de düzgün kısmını ön tarafına verelim. Burası ters tarafı çantamızı. Evet, bu şekilde alıyoruz. Ve sık iğnemizi yapacağız buraya. Normal sık iğnemizi yapıyoruz bu şekilde. Yine sık iğnemizin iç tarafında kaydırmaları tutturmayacağız. Kaydırmalar ön yüzünde kalacak bu şekilde. Sık iğnelere takacağız biz. Sapla beraber tutuyoruz. Ve sık iğnemizi yapıyoruz. 2 tane oldu şimdi. 1, 2. Tekrar aynı şekilde sık iğnemize takalım. Sapımıza takalım. 3 tane oldu şimdi. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu şekilde. 4 tane oldu. 5 tane oldu. Şimdi ben bu şekilde boğumlu bir askı tercih ettiğim için bu şekilde olan yerlerini sayıyorum yani. Bu ara her birisine 6'şer tane ya da 5'er tane denk gelecek şekilde paylaştırmak için bu 4 tanesini tutturacağım buraya. 4 tane bu arayı yani. Siz yuvarlak bir sap tercih ettiyseniz bütün sık iğnelere birer tane tutturuyoruz askıyla beraber sadece. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Askımızın şuraya gelene kadar yani eşitleyeceğiz bunu. Ördükçe daralacak burası. Ve bitecek. Şuraya kadar örüp geleyim ben. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yaptım. Askımızı buraya sabitledim. Şimdi ipimizi keseceğiz ve bu ipimizi içinden yürüterek burada iç kısmında çantamızın bu ilmeklerin arasından geçirip kaybedeceğiz. Evet, önden bu şekilde görüldü. Kaydırmalarımız göründü. Böyle daha düzgün bir görüntü oluyor. Evet, parçamızın örülüşü bu şekildeydi. Şimdi yan körüğümüzü öreceğim. Evet, hep beraber yan körüğümüzü örmeye başlayalım. Evet, yan körüğümüzü örmeye başlayabiliriz. Bu şekilde bir halka oluşturalım ve bir zincir çekelim. Şimdi buraya 12 tane zincir çekelim bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Evet, bu şekilde 12 tane zincir çekip gelelim. Evet, 12 tane zincirimizi çektikten sonra bir zincir daha çekiyoruz. Ve bu birinci zincire değil diğerinden başlayarak bu şekilde batıyoruz. Ve bir sık iğne yapıyoruz buraya. Bütün zincirlerimizin bu kanatlarına batarak birer tane sık iğne yapacağız. Bütün zincirlerimizin tepesine birer tane sık iğnemizi yapalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde birer tane sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Bütün zincirlerimize birer tane sık iğne yaptık. Sayalım şimdi kaç tane olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğne oldu. Şimdi bu kenarda bir zincir çekiyoruz ve çeviriyoruz bu şekilde arka yüzünü. Ve yine bütün sık iğnelerimizin tepesine bu ilk sık iğne de dahil bu şekilde iki kanadından batarak yine sık iğneler yapacağız bütün sıra boyunca. Hepsine bu şekilde batarak birer tane sık iğnemizi oluşturalım. Ben bu sıra sonunu da göstereyim. Bu sona kadar 12 tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar 11 tane sık iğnemizi yaptık. 12.'yi beraber yapacağız. Tekrar sayalım kaç tane. Bu ilk başladığımızdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi bu kenarda zincir çekerek dönüş yaptığımız yer var. Oraya da bir tane sık iğne yapacağız. İki kanadından batarak yine bu şekilde 12 tane sık iğnemiz oldu. Yine bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz ve bu dibindeki sık iğneden
boşluktan başlıyoruz sık iğnelerimizi yapmaya. Yine buraya 12 tane sık iğnemizi yapacağız. Evet, körüğümüzün yapılışı bu şekilde. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar, çantamızın çevresini sarma uzunluğuna gelene kadar bu şekilde 12 tane sık iğnelerimizi örüp bir zincir çekip dönüp tekrar 12 sık iğne, bir zincir çekip dönüyoruz. Tekrar 12 sık iğne olacak şekilde bu şekilde ilerleteceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar körüğümüzü örüp gelelim. Evet, yan körüğümüzü örüp geldim ben. 12 sıra ördüm. Şimdi siz de örmüş olduğunuz çantanın bu şekilde ağız kısmında boşluk bıraktıktan sonra şu şekilde ağız kısmında boşluk bıraktıktan sonra bu altta olan ilmekleri sayarak körüğünüzün ne kadar uzun olacağını hesaplayabilirsiniz. Şimdi ben buradaki 3. fıstıktan başlayacağım. Yani ağız kısmından bu ikişerli fıstığımız 1, 2, 3, 4 tanesini atlayacağım ve 3.'nün hizasından başlayacağım körüğümüzü buraya eklemeye. Onun için buradan diğer karşıya bu şekilde bütün ilmekleri saydım. 104 tane ilmek vardı bu arada. Ve bu körüğümüzü de o uzunlukta ördüm. Şimdi burada 102 sıra ördüm. Şimdi kenarlarına bir sırada sık iğne gideceğim. O zaman 101 olacak. Bu kenara da gittiğimde 102, yani 104 sıra olacak. Tam buradakinin kenar ilmeği kadar modelimizde, çantamızın ön yüzündeki. Şimdi sayalım sizle de. 2'şerli sayıyoruz. Şimdi 1, 2 diye saymam lazım ama kolay olsun diye ben bu görünen kısımları 2, 2 olarak sayıyorum. 2 sıra var çünkü buralarda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102. 102 sıra ördük. Ölçüsünü de vereyim ben. 102 sıra ördük. Birer sıra daha altta ve üstte öreceğimiz için 104 olacak. Tam çantamızın kenarı kadar. Şu şekilde körüğümüzün eninin ölçüsünü vereyim ben. 7 santim. Körüğümüzün eninin ölçüsü 7 santim. Evet, uzunluğunu da ölçelim. Şu şekilde ölçüyoruz uzunluğunu da. 58 santim. Evet, uzunluğu 58 santim. Birer sıra altta ve üstte öreceğimiz için 58, 59, 60 santim falan olabilir. Ben yani ilmek sayısına göre hesapladığım için çantanın bunu birleştireceğim yerde ne kadar ilmek varsa o kadar sıra örüyorum. Şimdi kenarına bir sıra sık iğne gideceğim. Daha düzgün birleştirme yapabilmek için. Bu kenara kadar yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 taneydi körüğümüzün sık iğnesi. 12. sık iğneyi yaptığımız yere bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde köşelerimize 2'şer tane yapacağız. Şimdi burada görünen çizgimizin sırasına denk gelen ilmeğimizi, sık iğnemizi yaptık. Şimdi bu alttaki çizgiye denk gelene yapacağız. Şu şekilde ben hepsi bu şekilde delik olarak batmıyorum ama siz isterseniz o şekilde de batabilirsiniz. Şu şekilde iki kanadından aldırabilirseniz bu kenardaki zincirimizin ya da sık iğnemizin şu şekilde iki kanadından tutturabilirseniz daha az delik oluşur. Birleştirin bu sık iğne yerinde şu şekilde ortasından battığınız zaman. Evet, buradaki kesiğimizin hizasına bir tane sık iğnemizi yaptık. Ve şimdi bu sıranın hizasına yapacağız. Bir tane sık iğne. Bunu direkt boşluğa batabiliriz. Burada çok fazla derinlik oluşmayacak, çukurluk. Bu sıralarda oluşuyor daha çok. Burada bunun ortasından batıyoruz. 2 tanesini ya da bir tanesini tutturalım. Ama isterseniz siz boşluğa da batabilirsiniz. Biraz daha fazla çukur oluşuyor. Delik görünüyor sadece.
Bu şekilde birer tane her sıranın sonuna denk gelen ilmeğimizle kenara bu şekilde birer tane sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şimdi ben bu kenara gelene kadar aynı şeyi yapacağım. Hepsine birer tane sık iğne yapacağım. Bu köşeye geldiğimde bu köşedeki sık iğnenin içine de burada yapacak olduğum sık iğnenin içine de yine köşede 2 tane sık iğne yapıp buraya yine 12 tane sık iğnemizi yapıp bu zincirlerimizin arka yüzüne ilk başlangıç yerine bu şekilde batarak hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Bu köşede 2 tane sık iğne yapacağız. Tekrar bu kenarda da aynı burada gösterdiğim gibi hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız aynı şekilde. Ve bu sırada da yine hepsine 12 tane sık iğnemizin hepsine birer tane sık iğnemizi yapıp buraya kadar geleceğiz. O zaman 104 sıra olmuş olacak sık iğnelerimiz ve çantamızın kenarındaki ilmek sayılarıyla eşit olacak. Ağız kısmını saymıyoruz tabii ki de, sadece bunu ekleyeceğimiz yeri sayıyoruz. Evet, bu şekilde örelim. Bütün kenar boyunca bir sıra boyunca sık iğnemizi örüp buraya kadar gelelim. Evet, körümüzün etrafına bir sıra boyunca sık iğnemizi gidip geldik. Bu köşelerde 2'şer tane sık iğne yaptık. Şimdi ben körüğümüzü çantamıza iğne ile birleştireceğim. Siz isterseniz tığla birleştirebilirsiniz. Şimdi bu askımızdan sonra 4'er tane fıstık yapmıştık. 4'erli fıstıklar yapmıştık 2 tane. Ondan sonraki ikili fıstıklardan 1, 2, 3, 4 tanesini atlıyoruz. Ve üçüncünün tepesinden ipimizi çantamızın ön yüzü, bu arada ön yüzünden dikeceğiz. İpimizi sabitleyelim buraya. Şimdi bu körüğümüzün de herhangi bir köşesinden, fark etmiyor hangi köşesi olduğu, bu 2 tane yapmış olduğumuz sık iğnenin altta kalan, kenar kısmında kalan sık iğnesinden bu şekilde geçirelim. Ve diğer biraz önce sabitlediğimiz sık iğne ile ikisini birbirine sabitliyoruz. Şimdi bir alt sık iğneden şu şekilde karşısına denk gelen sık iğneden çıkalım. Ve diğer karşıdakinden bu şekilde birbirine birleştireceğiz. Şu bir alttakinden sıkıştıralım ipimizi biraz. Böyle karşılıklı birbirine denk gelen sık iğneleri iğnemize takıp sıkıştıralım ve sabitleyelim. Bu şekilde. Çantamızın kenarına da bir sıra sık iğne gitmiştik. Körüğümüzün kenarına da bir sıra sık iğne gittik. Onun için tam 104'er tane sık iğnemiz var. Bütün ilmekleri karşılıklı diktiğimiz zaman böyle tutturunca burada da 3 tane fıstığımız kalıyor geriye ve 3. fıstığa kadar bu şekilde dikme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Evet, aynı gösterdiğim şekilde bu sık iğneyi ve karşısına denk gelen sık iğneleri bu şekilde dikerek birleştirelim hepsini körüğümüzün. Bu şekilde fıstığımıza kadar dikip gelelim. 3. fıstığa kadar dikip gelelim. Evet, körüğümüzü diktim ben. Bu şekilde oldu dikişimiz. Şimdi diğer parçamızı dikelim. Evet, diğer parçamızı da yine ön kısmından aynı şekilde buradan 1, 2, 3, 4 tane ikili fıstık atlayarak bu üçüncünün üstünden ipimizi sabitliyoruz. Aynı şekilde dikeceğiz. Diğerini diktiğimiz gibi. Şimdi yine körüğümüzün kenarından tek tek birleştirelim karşılıklı. Yine
Yine bu köşeden başlayalım. Köşelere 2 tane yapmıştık ve alttakinden başlıyoruz birleştirmeye. Yine aynı karşıya ilk başladığımız yerden batalım ve karşısındakinden bu şekilde dikelim. Evet, bu sabitleme işleminden sonra artık aşağıya doğru önümüze gelen sık iğneleri bu şekilde iğnemize geçirip karşılıklı birbirine gelen sık iğnelerimizi bu şekilde dikeceğiz. Evet, bütün bu parçamızın kenarlarını aynı gösterdiğim şekilde karşılıklı dikerek burada 3 fıstık tepesine kadar, diğer karşı gibi 3 tane fıstığımız kalana kadar, yani burada da 3 fıstıktan başlamıştık diğer körüğümüzde ve burada 3 tane fıstığımıza kadar körüğümüzü diktik. Bu karşıda da aynı şekilde yapacağız. Üçüncüde başladık. Üçüncüye kadar dikerek birleştireceğiz. Evet, dikip gelelim. Evet, çantamızı diktim. Bu şekilde oldu dikiş yerlerimiz. Sizin daha düzgün, daha iyi bilmiş olduğunuz bir dikiş tekniği varsa ya da tığla birleştirmesi daha kolaysa sizin için o şekilde de birleştirebilirsiniz. Evet, bu şekilde oldu çantamız. Şimdi ben ölçüsünü vereyim. Şöyle körüğüyle beraber eninin ölçüsü şu şekilde 35 santim. 35 santim oldu enimiz. Şimdi uzunluğunu ölçeyim. Yüksekliğini. Sapıyla beraber ölçelim şöyle şu iç kısımda. Evet, yüksekliği de 30 santim çantamızın. 30 santim yüksekliği var. Bu şekilde geniş, gayet güzel bir çantamız oldu. Kullanışlı bir çanta oldu. Bu şekilde. Evet, yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Bu arada beni Instagram'dan, Facebook'tan, Pinterest'ten de takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri, sayfalarımın isimleri, kanallarımın isimleri. Lütfen beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamının gelebilmesi için. Şimdi farklı güzel çanta tarifleriyle yine görüşmek üzere.